Bir doktor olarak başladığı kariyerini Avrupa'nın en güçlü siyasetçilerinden birine dönüştüren bir kadın. Ursula von der Leyen. Avrupa Birliği tarihinde hem ilk kadın savunma bakanı hem de ilk kadın Avrupa Komisyonu Başkanı. Üstelik 7 çocuk annesi olmasına rağmen Brüksel'in en yoğun gündeminde kıtanın geleceğini belirleyen kararların merkezinde yer aldı. Peki nasıl oldu da Almanya'da siyasete görece geç yaşta giren bu isim bir anda Avrupa'nın zirvesine yükseldi? Onu güçlü kılan krizleri fırsata çevirebilme becerisi mi yoksa köklü bir Avrupa vizyonu mu? Gelin Ursula von der Leyen'in hayatına ve Avrupa siyasetindeki rolüne birlikte bakalım. 1958'de Belçika'da doğan Ursula Gertrud von der Leyen, küçük yaşlarından itibaren siyasetle iç içe büyüdü. Çünkü babası Ernst Albrecht, 1970'li yıllarda Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı olarak görev yapmış ve Avrupa Komisyonu'nda üst düzey görevler almış bir isim. Von der Leyen, Almanya ve İngiltere'de ekonomi ve tıp eğitimi aldı. Ardından Hannover Tıp Fakültesi'nde kadın sağlığı alanında akademik çalışmalarda bulundu. Bu dönemde siyasetten uzak durdu. Ancak 1990'lı yılların sonunda Hristiyan Demokrat Birliği'ne katılarak aktif siyasete adım attı. Von der Leyen, 2005 yılında Angela Merkel hükümetinde Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı olarak görev aldı. Bu görevinde özellikle doğum oranlarını artırmaya ve kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmeye yönelik politikalarıyla dikkat çekti. 2009 yılında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'na, 2013 yılında ise Almanya Savunma Bakanlığı'na getirildi. Almanya tarihinde bu göreve gelen ilk kadın oldu. Savunma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Alman ordusunun modernizasyonu ve dijitalleşmesi için çeşitli reformlar başlattı, ancak savunma harcamalarındaki eksiklikler ve bazı ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle eleştirilere de maruz kaldı. Buna rağmen uluslararası düzeyde güvenilir bir yönetici profili çizdi. 2019 yılında Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Komisyonu Başkanlığı için aday gösterildi ve yapılan oylama sonucu bu göreve seçilen ilk kadın oldu. Von der Leyen böylece Avrupa Birliği'nin en üst düzey yürütme organının başına geçerek kıta siyasetinde önemli bir figür haline geldi. İlk başkanlık döneminde iklim değişikliğiyle mücadeleye odaklandı. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı başlattı, dijital dönüşümü hızlandırdı ve Covid-19 pandemisiyle mücadelede koordinasyonu sağladı. Ayrıca hukukun üstünlüğü ve Avrupa'nın dış politika etkinliğini artırmak için çalışmalar yürüttü. 2024 yılında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Temmuz ayında yapılan oylamada yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi ve görev süresi 2029 yılına kadar uzadı. Böylece von der Leyen Avrupa Birliği Yürütme Organı Başkanlığını ikinci kez üstlenen ilk kadın lider oldu. Ursula von der Leyen 1 Aralık 2019'da Avrupa Komisyonu Başkanı olarak göreve başladığında Avrupa Birliği'nin karşı karşıya olduğu temel sorunlar belliydi. İklim krizi, dijital dönüşüm ihtiyacı, Brexit'in sonuçları ve Avrupa'da yükselen popülist hareketler. Von der Leyen bu sorunlara karşı önceliklerini net şekilde belirledi. İklim dostu ekonomi, dijitalleşme, hukuk devleti, kapsayıcı büyüme ve daha güçlü bir dış politika. Göreve geldikten kısa süre sonra Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı açıkladı. Bu plan 2050 yılına kadar Avrupa'yı ilk karbon nötr kıta haline getirmeyi amaçlıyordu. Sanayi, enerji, tarım ve ulaşım gibi sektörleri kapsayan bu strateji, Avrupa Birliği'nin çevre politikalarında tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Von der Leyen bu planı hem iklim değişikliğiyle mücadele aracı hem de ekonomik büyüme ve istihdam yaratma fırsatı olarak sundu. Von der Leyen'in bir diğer önceliği dijital Avrupa inşa etmekti. Avrupa Birliği'nin teknoloji alanında Amerika ve Çin'e bağımlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Yapay zeka, 5G altyapısı ve veri güvenliği gibi alanlara yönelik yatırımları teşvik etti. Avrupa verisi Avrupa'da kalmalı söylemiyle dijital egemenlik kavramını ön plana çıkardı. 2020 yılında başlayan Covid-19 salgını komisyonun sınavı niteliğindeydi. Başlangıçta eleştiriler alsa da von der Leyen liderliğinde Avrupa Birliği tarihinde ilk kez toplu aşı alımı ve dağıtımı yapıldı. Ayrıca ekonomik toparlanmayı desteklemek için Next Generation EU adlı 750 milyar euroluk bir kurtarma paketi oluşturuldu. Bu Avrupa Birliği'nin ortak borçlanma yaparak tarihindeki en büyük mali destek programını uygulamaya koyduğu anlamına geliyordu. Von der Leyen, Polonya ve Macaristan gibi bazı üye ülkelerdeki hukuk devleti gerilemelerine karşı sert tutum aldı. Avrupa Birliği bütçesinden yararlanma şartlarını hukuk devleti ilkesine uyum koşuluna bağlayan düzenlemeler komisyon döneminde hayata geçirildi. Bu da komisyonun sadece teknik bir kurum olmadığını, değerler üzerinden de politika yürüttüğünü gösterdi.
Göç konusunda daha ortak sorumluluk vurgusu yapan von der Leyen, Avrupa Birliği içi dayanışmayı artırmaya çalıştı. Ancak üye ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle bu alandaki ilerleme sınırlı kaldı. Yine de dış sınırların dijital denetimi, göçmen geri dönüş süreçlerinin hızlandırılması ve Frontex'in güçlendirilmesi gibi adımlar atıldı. Ursula von der Leyen 2024-2025 dönemi boyunca Avrupa'nın savunma kapasitesini artırmak için Readiness 2030 gibi stratejileri hayata geçirdi. Bu proje ilk olarak Rearm Europe ismiyle ortaya atıldı. Yeniden silahlanma anlamına gelen bu ifade Avrupa'da ve özellikle bazı üye devletlerde çok saldırgan ve militarist bir çağrışım yaptığı gerekçesiyle tepki çekti. Özellikle Almanya ve bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde bu terim tarihsel nedenlerden dolayı rahatsızlık uyandırdı. Bunun üzerine Avrupa Komisyonu aynı planı daha pozitif ve stratejik bir imaj veren Readiness 2030 adıyla yeniden sundu. Yeni isimle amaç doğrudan silahlanma yerine hazırlık, caydırıcılık ve güvenlik kapasitesi vurgusunu öne çıkarmak oldu. Yani aynı içerik korundu ama söylem yumuşatıldı. Bu çabalarla Avrupa Birliği ülkelerinin savunma harcamalarına esneklik sağlandı. Ortak alımlar teşvik edildi ve savunma sanayi güçlendirildi. Bu stratejinin amacı Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlayacak düzeyde askeri kapasiteye ulaşması. Plan toplamda yaklaşık 800 milyar avroluk bir kaynak yaratmayı hedefliyor. Bunun için Avrupa Birliği ülkelerinin bütçe kurallarında esneklik sağlanarak savunmaya daha fazla para ayırmaları teşvik ediliyor. Ortak projeler için kredi fonu oluşturuluyor. Avrupa Birliği bütçesinden ek destek ayrılarak özel sermayenin savunma sanayine yönlendirilmesi için adımlar atılıyor. Böylece Avrupa'nın savunma sanayi güçlendirilecek, ortak silah alımları artırılacak ve üretim kapasitesi genişletilecek. Plan ayrıca savunma şirketlerine uzun vadeli sipariş garantisi vererek istikrarlı bir üretim altyapısı oluşturmayı da hedefliyor. Kısacası Readiness 2030 Avrupa'yı 2030'a kadar daha hazırlıklı, caydırıcı ve kendi ayakları üzerinde durabilecek bir savunma gücüne dönüştürmeyi hedefleyen kapsamlı bir yol haritası. Ursula von der Leyen döneminde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyetler olarak bilinen Orta Asya ülkeleriyle olan ilişkilerini stratejik bir boyuta taşıdı. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'la geliştirilen enerji, lojistik ve dijital altyapı temelli işbirlikleri, Avrupa Birliği'nin Rusya ve Çin'e olan bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak öne çıktı. Von der Leyen'in Türkiye Cumhuriyetlerle ilişkilerindeki en somut adım, Temmuz 2022'de Azerbaycan'la imzalanan Stratejik Enerji Ortaklığı Anlaşması oldu. Bu anlaşmayla Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesinin 2 katına çıkarılması hedeflendi. Anlaşma Avrupa Birliği'nin Rus gazına olan bağımlılığını azaltma amacıyla hazırlandı. Von der Leyen bu süreci şu sözlerle ifade etti: "Bugün attığımız adım güvenilir ortaklarla enerji güvenliğimizi nasıl yeniden şekillendirebileceğimizin bir örneğidir. Azerbaycan bu çerçevede Avrupa Birliği'nin yeni enerji tedarikçileri arasında stratejik bir pozisyona yükseldi. Avrupa Birliği son yıllarda Orta Asya'da daha görünür hale gelmeye başladı. 2022'de kabul edilen yeni Avrupa Birliği Orta Asya stratejisi, Avrupa Birliği'nin bölgeyle olan ekonomik ilişkilerini güçlendirmeyi, dijital dönüşüm ve çevre dostu enerji alanlarında işbirliği yapmayı, ayrıca ulaşım ve altyapı bağlantılarını geliştirmeyi hedefliyor. Kazakistan'la özellikle nadir toprak elementleri, yeşil hidrojen ve ulaşım koridorları üzerine görüşmeler yapıldı. Özbekistan'la gümrük reformları, dijitalleşme ve eğitim işbirlikleri geliştirildi. Bu temaslar daha çok Global Gateway adlı altyapı yatırım programı kapsamında yürütüldü. Bu program Çin'in kuşak ve yol girişimine alternatif olarak kurgulandı ve Ursula von der Leyen tarafından Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir yatırım teklifi olarak lanse edildi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Orta Asya'daki ülkeler Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler kurmaya istekli hale geldi. Von der Leyen Komisyonu bu fırsatı değerlendirmeye çalıştı. Özellikle enerji ve ulaşım alanında Kafkasya üzerinden Avrupa'ya ulaşan Orta Koridor güzergahı, yani Trans-Hazar Koridoru stratejik gündeme alındı. Bu gelişmeler Avrupa Birliği'nin yalnızca enerji arz güvenliğini çeşitlendirme çabası değil, aynı zamanda Avrasya'da artan jeopolitik rekabete daha etkin bir aktör olarak dahil olma arzusunun da göstergesi. Von der Leyen, Türkiye Cumhuriyetlerle ilişkileri salt ekonomik işbirlikleriyle sınırlı tutmayıp bölgesel dengelerle yön verme potansiyeli taşıyan stratejik bir açılım olarak konumlandırdı.
Onun bu yönelimi Avrupa'nın doğuya dönük diplomatik ve ekonomik vizyonunun yeniden şekillendiğine işaret ediyor ve Orta Asya'nın küresel güç dengelerinde daha merkezi bir rol oynamaya başladığını da ortaya koyuyor. Von der Leyen'in Türkiye Cumhuriyetlerle kurduğu yeni ortaklıklar yalnızca kısa vadeli krizlere yanıt değil, aynı zamanda Avrupa'nın 21. yüzyıldaki jeopolitik yönelimlerinin de habercisi oldu. Ursula von der Leyen, Türkiye'yi Avrupa Birliği açısından hem stratejik bir ortak hem de zorlu bir müzakere ortağı olarak görüyor. Özellikle göç ve mülteci politikaları bağlamında Türkiye'nin rolünü önemli buluyor. 2016'daki Avrupa Birliği Türkiye Mülteci Anlaşması ve sonrasında sağlanan destekler von der Leyen'in Türkiye'yi bir işbirliği ortağı olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Bu bağlamda Suriyeli mültecilerin korunması ve sınır güvenliği konularında Türkiye ile koordineli çalışmayı önemsiyor. Ekonomik ilişkilerde von der Leyen'in Türkiye perspektifinde önemli bir yer tutuyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, dijitalleşme ve altyapı alanında işbirliği Avrupa Birliği'nin hem stratejik hem de ticari çıkarlarını güvence altına alma çabası olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede Türkiye, von der Leyen için hem bir köprü hem de bazen diplomatik ve politik olarak hassas bir partner. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin zengin ve karmaşık olduğunu belirterek bu ilişkilerin ilerlemeye devam ettiğini ifade etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konuların ele alınması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin Suriye'deki rolünü ve mülteci krizine yönelik katkılarından övgüyle bahseden von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ek olarak 1 milyar avro destek sağlayacağını açıklamıştı. Bu fonlar mültecilerin sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı ve gönüllü geri dönüşleri desteklemeyi amaçlıyor. Von der Leyen döneminde Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ilişkiler karmaşık ve çok boyutlu bir seyirde ilerliyor. Von der Leyen yönetimi Çin'i hem stratejik bir ticaret ortağı hem de sistemik bir rakip olarak tanımlayan Avrupa Birliği çizgisini sürdürüyor. Bu çerçevede ekonomik ilişkileri devam ettirme isteğiyle güvenlik ve değerler temelindeki çekinceler arasında dikkatli bir denge kurulmaya çalışıldı. 2020 yılının sonunda Çin'le Avrupa Birliği arasında kapsamlı yatırım anlaşması tamamlandı. Bu anlaşma Avrupalı şirketlerin Çin pazarına daha fazla erişim sağlamasını hedefliyordu. Von der Leyen bu süreci ekonomik ilişkilerde şeffaflık ve karşılıklılık ilkelerinin güçlendirilmesi olarak tanımladı. Ancak anlaşma Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları nedeniyle Avrupa Parlamentosu'nda onay alamadı ve süreç askıya alındı. Von der Leyen, Çin'le ekonomik ilişkilerin yanı sıra insan hakları ve özgürlükler konusunda da net mesajlar verdi. Uygur Türkleri ile ilgili endişelerini dile getirdi ve Hong Kong'daki özgürlüklerin kısıtlanmasını eleştirdi. Bu açıklamalar Çin tarafından Avrupa'nın iç işlerine müdahale olarak değerlendirildi ve taraflar arasında zaman zaman diplomatik gerginlikler yaşandı. Ursula von der Leyen, Çin politikasında de-risking yani riskleri azaltma yaklaşımını benimsedi. Bu, Çin'le ilişkileri tamamen koparmak yerine kritik sektörlerdeki bağımlılığı azaltmayı ve Avrupa'nın kendi üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyordu. 5G ve teknoloji alanında güvenlik temelli kısıtlamalar da bu stratejinin bir parçası oldu. Amerika ile ilişkiler ise iki farklı dönemi yansıttı. Trump yönetimi döneminde Transatlantik İttifakı gerginleşti. Çelik ve alüminyum ürünlerine getirilen ek vergiler Avrupa Birliği'ni doğrudan etkiledi. Von der Leyen Avrupa'nın çıkarlarını savunarak karşı önlemler aldı. Biden döneminde ise işbirliği güçlendi. Pandemi, iklim krizi, Rusya yaptırımları ve enerji güvenliği alanlarında koordinasyon sağlandı. Amerika'nın enflasyonu düşürme yasası Avrupalı şirketler için risk yaratınca von der Leyen haklarını korumak için doğrudan temaslarda bulundu. Avrupa Birliği-Amerika ilişkileri artık hem ortak değerler hem de çıkar müzakereleri üzerinden yürütülen daha dengeli bir yapıya dönüştü. Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu Başkanlığı, Avrupa Birliği'nin zor ve dönüşüm dolu bir döneminden geçtiği bir süreç oldu. Pandemi, savaş, enerji krizi ve artan jeopolitik gerilimler gibi büyük zorluklarla karşılaşan Avrupa Birliği bu sınamalara karşı hızlı ve kararlı adımlar attı. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile kıtanın karbon nötrlüğü hedefine yönelmesi, dijitalleşme alanında atılan adımlar ve üye devletler arasında ortak mali dayanışmayı sağlayan Next Generation EU paketi bu dönemin önemli başarıları olarak öne çıktı. Enerji güvenliğini artırmak için Rus gazına bağımlılığı azaltmaya yönelik yeni tedarik
barışçı anlaşmaları da kritik rol oynadı. Bununla birlikte von der Leyen döneminde bazı zorluklar yaşandı ve bu da eleştirileri beraberinde getirdi. Özellikle hukuk devleti alanındaki tartışmalarda komisyonun yeterince hızlı hareket etmediği ve savunma konusundaki ilerlemenin beklentilerin altında kaldığı yönünde görüşler oldu. Ayrıca karar alma süreçlerindeki merkezileşme ve şeffaflık eksikliği bazı kesimlerce eleştirildi. 10 Temmuz 2025'te Avrupa Parlamentosu'nda yapılan güven oyu oylaması von der Leyen için büyük bir sınav oldu. Oylamaya katılımın düşük olması ve bazı milletvekillerinin oy kullanmaması onun liderlik meşruiyetine dair soru işaretleri doğurdu. Bu durum Avrupa Birliği içindeki siyasi kutuplaşmanın arttığının bir göstergesi olarak değerlendirildi. Covid-19 salgını sırasında Pfizer CEO'su ile yaptığı özel yazışmaların kamuoyuna açıklanmaması şeffaflık ilkesine aykırı olarak değerlendirildi. Avrupa Ombudsmanı bu durumu kötü yönetim olarak nitelendirerek von der Leyen'i eleştirdi. Yeşil mutabakat kapsamında önerilen pestisit kullanımının 2030 yılına kadar %50 azaltılması gibi hedefler özellikle çiftçiler ve tarım sektörü tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Bu tepkiler sonucunda von der Leyen bazı düzenlemeleri iptal etmek zorunda kaldı. Suudi Arabistan'la yakın güvenlik ve askeri işbirlikleri geliştirmesi Yemen'deki savaş ve insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirildi. Ayrıca Nazi dönemindeki aile geçmişi de zaman zaman gündeme gelerek kişisel olarak tartışmalara yol açtı.